Arkadaşlar merhaba. Bugün size yine bir makrame bileklik öğreteceğim. Daha önceden bir iki arkadaşım bana bunları özelden mesaj atarak hocam çalışabilir misiniz demişti. Evet, biz de sınıfımızda da çalıştık bunları. Şimdi sizinle de paylaşmak istiyorum. Evet, örneklerimiz bunlar. Belki bugün biraz değişiklik yaparız. Ortasına bir rondela koyabiliriz. Şimdi arkadaşlar bunun için gerekli malzemelerimizi söyleyelim. Evet, 4 numara gördüğünüz gibi 4 numara boncuk. Bunlardan ne kadar uzunlukta yapacaksanız ona göre adedini belirlemeniz gerekiyor. Örneğin burada şu parçada 8 adet var toplam. Siz daha fazla yapacaksanız ona göre adedini ayarlayabilirsiniz. Evet, ortasındaki büyük boncuklar ise onlara bakalım. Ben aynı tonlarda kullanmak istedim. Bu da 6 numara arkadaşlar. 6 numara. Evet. 6 numaradan 4 tane gerekiyor. Şu an bu modeli yapacağımız için. Burada bakın yeşillen mor oldukça güzel bir uyum sağladı. Ama bugün size açık tonlu mumlu iple öreceğim. Çünkü örerken daha iyi görebilmeniz için. Normalde siz öğrendikten sonra istediğiniz tonlarda iple bunu örebilirsiniz. Evet, sonra bir düğmemiz gerekli. Güzel bir düğme olmalı. Bir tane daha yani bunu ördükten sonra hangisi daha güzel oluyorsa onu koyacağım ben düğme olarak. Ve dediğim gibi bir rondela deneyeceğim sadece. Yapmadık biz bunu. Deneyeceğim. Eğer güzel olursa bundan devam edeceğim. Bu 4 numaralı boncukların içine koyacağım bunu. Şöyle. Şu şekilde arasına koyacağım. Eğer oturursa böyle. Bakın bu rondelalar küçük rondela. Biraz parlasın diye. Onun için de şu orta kısımdaki 3 boncuk yerine ben bu sistemi koyacağım. Eğer olursa siz de yaparsınız. Ben denemiş olurum arkadaşlar. Evet. Sonra alt ipimiz mumla ip arkadaşlar. Evet, biz normalde 1 metre kesmiştik ama biraz artıyordu. O nedenle şimdi 90 santim kestim. 90 santimden 6 tane ip kesiyoruz. 90 santimden 6 tane mumlu ip kesiyoruz. Mumlu iplerde de bildiğiniz gibi numaralar var. Mümkünse ince olanı tercih edin. Evet, gene iğnelerimiz var yanımızda. Çalışırken yanımızda olması gerekiyor. Toplu iğnelerimiz. Ben mantar panomu yine masamın altına yerleştirdim. Evet, bunları da toplayıp şimdi hemen işimize başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir şey var. İplerimizin hepsini ucuca getiriyoruz. Şöyle hepsini ucuca bir yerde, hepsi uçucu olsun şu şekilde. Ve şöyle ipimizi ikiye katlıyoruz. Şöyle de yapabiliriz. Evet. Şöyle ikiye katladık ve bunu buraya tutturuyoruz. Şu. Evet. Şimdi zaten orta kısmı bu. İkiye ayırdık iplerimizi. 3 sağda, 3 solda olmak üzere. Evet, gene ortadakini sabit tutuyoruz. Herhangi biri olabilir. Şu an için önemli değil ilk başlangıç. Evet, bunu şuradan arkadaşlar alıyoruz, attık. Buradan gene içinden çekiyoruz buraya. Şimdi tekrar koyuyoruz. Buradan çekiyoruz. Bakın sağ elim sabit olduğu için hiçbir iş yapmıyor. Sadece sabit ipimizi tutuyor. Buradan atıyoruz. Çekiyorum. Şu. Tekrar attım. Bunu buradan şöyle çekiyorum.
Olay bu. Şimdi gelelim sol tarafa. Sol tarafta da herhangi bir ipimizi alıyoruz. Mesela bunu aldım. Gene bunu şöyle tutturayım. Oynamasın. Evet, şimdi bunu şuradan atıyorum. Bakın şöyle. Buradan çekiyorum. Tekrar bunu koydum böyle. Alıyorum. Çektim. Her ipi 2 kez düğüm yapıyoruz. Şu atıyorum. Buradan bir. Şu da böyle. Bakın. 2. Evet, ben şimdi hemen buradayken boncuğu yerleştireceğim. Ortadaki, bakın şimdi burada iplerimiz ortada toplandılar. Sağlı sollu 2 tane sabitimiz var ve ortada iplerimiz, diğer iplerimiz toplandı. En ortadaki 2 ipi alıyoruz. İkisini birden tutup bu büyük boncuklarımızdan bir tanesini ona geçiriyoruz. Geçmezse ne yapıyoruz arkadaşlar? 2 ucu birden tutuyoruz. Makasımızla böyle bir üstündeki tüyleri toplayıp inceltiyoruz şöyle. Şu şekilde incelttik. Bundan sonra bal mumumuzu alıyoruz. Bal mumumuzu alıyoruz. Ve bunu şöyle sivriltiyoruz. Bundan sonra bunu geçiriyoruz. Bu. Evet. Şu şekilde. Bal mumunuz her zaman yanınızda olsun arkadaşlar. Ama işiniz bittikten sonra onu mutlaka torbasına yerleştirin. Kuruduğu zaman çok fazla bir işe yaramıyor. Evet. Bundan sonra ne yapacağız? Hemen şu sabit ipimizi alıyoruz ve bunu sol elimize veriyoruz. Sol elimize verdikten sonra sonra değiştiriyoruz. El değiştiriyoruz. Sabiti el değiştiriyoruz. Ve tekrar şu. Evet. Bunu yaptıktan sonra ortadaki 3 kez yer değiştirdim. 3 kez. Bunu 5 kez de yapabiliriz. Evet. Tam buraya boncuğumuzun boyuna göre ayarlamamız gerekiyor şu kısmı. Ve ikinci şart koşulda dışarıda duracak ipimiz. O halde bir kere daha yapalım. Bu 4 oldu. Bu da 5 olacak. Dışarıda durması gerekiyor. Bunu da böyle koyduk. Evet, şimdi bu ipimizi alıyoruz. Boncuğun içinden gelen iplerden bu taraftaki olanı, şuradan geleni, böyle şuradan geleni, bakın şunu buraya öreceğim. Evet. Bunu yerleştireyim, yine size göstermek için yaptım. Bunu bu şekilde 1 ve 2. Şu. Bunu koyduk buraya. Şimdi sol tarafa geçiyorum. Ve aynı işlemi yapacağım. El değiştiriyorum. Neden el değiştirdim? Bu sola doğru gidiyordu. Şimdi el değiştirip sağa doğru gitmesini sağlayacağım. Ve sürekli boncuğun boyu kadar. Buraya kaç tane yapmıştık? 5. 5 kere yapacağız. 1 yaptık. 2. Dönüyorum. 3. Dönüyorum. 4. Dönüyorum. 5. Ve sonra şunu buna örüyorum. Geldi böyle. Şu. Ve sonra arkadaşlar bu ipimizi, karşıdaki ipimizi devam eden, yani sabit ipin üzerine örüyoruz. Şu. Bu şekilde.
Evet. Bu el değiştirme işini başka türlü de yapabilirsiniz. Ama ben size şu anda kolay olan yolu öğretiyorum. Evet, onu da daha sonraki bir zamanda yapacağımız bir işle öğretirim arkadaşlar. Daha farklı bir yolu daha var. Evet, şimdi gelelim buraya. Burada boncuklarımızı dizeceğiz. Bir tane şu ipimizle takmıyoruz. Onun dışındaki şuna bir tane geçiriyoruz. Buraya da dediğim gibi şimdi bir tane bunu takacağım. Bakın geçmedi. Hemen bunu şu şekilde ucunu sivriltiyorum. Bunu zaten başta bir kere yaparsanız bir daha yapmanıza gerek yok. Bal mumuna gerek kalmadı. Evet. Tekrar rondelayı bir takayım. Ve bir tane de bunu takayım. Şu. Bu şekilde. Sanırsam bu olacak. Evet. Diğer tarafı da dizeyim. Sizler de kendinize göre farklı malzemelerle bunları çalışabilirsiniz. Bu şekilde oldu. Ortadaki iplerimizden bir tanesi, yani sağa giden ipimiz sağda sabit, sola giden ipimiz de solda sabit olacak. Şimdi örüyoruz. Bu sabit ve sağ elim hiç işe karışmıyor. Evet, örüyorum. Bir. Her ip 2 kez. Şu. 2. Şimdi buna geldi sıra. Koyuyoruz. Aradan çekip alıyoruz. Bakın bunu hiç oynatmıyorum. Bu hiçbir iş yapmıyor. Sadece ipimizi dik olarak tutuyor. Evet. Şimdi burasını ördük. Sıra bu tarafa geldi. Şu şekilde. Bu attım şöyle. Bir. Tekrar. 2. Şunları çekeyim. Belki videoda karışıklık yaratmasın. Şöyle duruyor. Bakın. Sonra şunu alıyoruz. İttik dibine kadar. 1 ve 2. Şu. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ortaya yine büyük boncuğumuzu takacağız. Şuraya büyük boncuğumuzu takacağız. Bu şekilde. Bu şekilde. Ve elimizde, yani boncuğun çevresini saracak biçimde tutuyoruz. Böyle. Boncuğun çevresini saracak biçimde tutuyoruz. Evet. Şimdi 5 kez el değiştirerek boncuğun çevresini saralım. Şimdi 1. Tekrar el değiştirelim. 2. El değiştirelim. 3. El değiştirelim. 4. El değiştirelim. 5. Ve buradan gelen, bunu hiç bırakmadan buradan gelen ipimizi de bunun üstüne örüyorum. 1. Şöyle örüyorum. Şu. Ne yapıyorum? Burası bitti diyorum. Yine karışmasın diye, iyi görün diye şöyle tutturdum. Sonra bu ipimi alıyorum. Normalde
bakın sola doğru giderken sağa veriyorum elime. Ve çünkü amacım bu boncuğun çevresini sarmak. Şimdi bir, el değiştir. 2, el değiştir. 3, el değiştir. 4, el değiştir. 5. Bu bittikten sonra bırakıyorum onu orada. Sabitim hala elimde. Ve boncuğun içinden gelen diğer ipi alıyorum. 1, 2. Gene bırakmıyorum. Bakın sabitimi. Diğer ip o uçtaki sabitimi bu sabitin üzerine örüyorum. 1, 2. Bu şekilde, evet, bu şekilde arkadaşlar devam ediyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Böyle. Şimdi bir tane daha bu takımı buraya yapacağım. Bir de karşı tarafına yapacağım arkadaşlar. Çünkü orta olsun istiyorum. Yani bir kısmını buradan, bir kısmını da oradan örmek istiyorum. Şimdilik ilk başta bir tane daha bu takımdan buraya yapalım. Sonra ne demek istediğimi göstereceğim size. Dizeyim ben. Evet, şimdi bunları dizdik. Şimdi örüyoruz arkadaşlar. Ortadan sabit gelen ipimizi sağ elimizde devam ediyoruz örmeye. Şu 1 ve 2. Şimdi bunu örüyoruz. 1 ve 2. Bu taraf bittikten sonra sol tarafa geçiyoruz. Şu 1. Bu kısımlara damla boncuklar da koyabilirsiniz. Şu 1. Evet. Şimdi iplerimizi ortada topladık yine. Evet, bu şekilde. Gene büyük boncuğumuzu koyacağım, öreceğim ve buradan sonra, yani karşı tarafındaki bağlamış olduğumuz yerden devam edeceğim sonra. Şimdi ilk başta bir tane bunu geçirelim ve buradan ilk başta bunu bir örelim. Şimdi ne yapıyorduk? 5 kez değiştir yapacağız yine. Şimdi böyle giderken, yani sağa giderken sola veriyoruz ve bunu 1 örüyoruz. Sonra değiştir. 2 değiştir. 3 değiştir. 4 değiştir. 5. Şimdi geliyorum buradan gelen ipime, böyle şuradan gelen ipim şu, bunu da buraya örüyorum. Evet, bunu da böylece bıraktım buraya. Burası bitti çünkü. Sıra burada. Buranın sabiti buydu. Böyle gidiyordu. El değiştiriyorum. 1. El değiştiriyorum. 2. El değiştiriyorum. 3. El değiştiriyorum. 4. El değiştiriyorum. 5. 5 bittikten sonra bunu buraya örüyorum. Şu. Ve gene bırakmıyorum. Ortadan gelen sabitimi buraya örüyorum. Şu. Evet. Şimdi ortayı ayarladığımız için tam bir kısmını da buradan yapalım.
Bunu açıyoruz. Çeviriyorum şöyle. Böyle çeviriyoruz. Şimdi şunu şuradan tutturalım yine. Evet. Gördüğünüz gibi burada şunu bir sıkalım. Bunu da böyle. Bunları arkadaşlar boncuk dizeceğiz ama şimdi bunu önce örmem gerekiyor. Şöyle. Bu sefer soldan gitmem lazım. Şu bir. Bunu bütünleştirmem için. Bu da şöyle. Evet. Şu. 3 ayırdık. Şimdi boncuklarımızı diziyorum. Devam ediyorum. 4. boncuğumu da buraya koyuyorum. Sonra örme bölümümüze, yani şu kısma geçeceğiz. Balık sırtı örme dediğimiz, böyle balık sırtı örme, bunu göstereceğim. Evet, boncuklarımızı dizdik. Örmeye devam edelim. Şimdi arkadaşlar yine gördüğünüz gibi iplerimizi ortada topladık. Bunları orta kısımda hepsini topladık. Buraya büyük boncuğumuzu takacağız. Büyük boncuğumuzu takacağız ve son boncuğumuz olacak bu. Ama dediğim gibi siz isterseniz bunu bir bileklik boyu aynı şekilde devam edebilirsiniz. Evet. Şimdi el değiştiriyorum. Sağa giderken bu tarafa veriyorum. Evet, 5 kez bunu örüyoruz. 1, el değiştir. 2, el değiştir. 3, el değiştir. 4, el değiştir. 5. Bunu ördükten sonra geliyorum şuna. Bunu alıyorum. Buradan gelen, buradan geleni, şuradan geleni böyle alıyorum. 1, 2. Burası bittikten sonra hemen bu ipime geçiyorum. El değiştiriyorum. 5 kez örüyorum. 2, evet, şimdi bunu örüyoruz. Bakın böyle geldiği için örgüyü çevirdik ya, bunu alıp bunun üzerine örüyorum. Sabiti tutup bunun üzerine örüyorum. Evet, böylece işi bitirmiş oldum. Şimdi geldik balık sırtı bölümümüze. Onu örelim. Evet, buradan devam edebilirim. Şimdi hep dışarıdan içeri doğru öreceğiz. Dışarıdaki ipimiz hep sabit olacak. Dışarıdaki iplerimiz sabit olacak. Evet. Şimdi dışarıdaki ipimizi alıyorum. Şöyle. Şu bir. Şöyle 2. Tekrar buraya koyuyorum. Bunun içinden alıyorum. 1. Buradan 2. Evet. Bunları ördükten sonra şöyle dursun bunlar bir kenarda. Şimdi gelelim bu tarafı örmeye. Bunları bir tarafta bırakıyoruz. Bunu alıyorum. Ne dedim? Hep dışarıdan içeri doğru örülecek. Şimdi bunu koyuyorum. 1, 2. Evet, bu da 1 ve 2. Şimdi orta kısma geldiğimde bakın bu da böyle örüldü.
Birbiriyle arkadaşlar yer değiştiriyorum. Şu. Yer değiştiriyorum. O zaten öyle gidiyor. Ondan sonra bunu alıyorum. Bu bir. Şöyle. İki. Tekrar. Bir. Ve iki. Bu. Bunu bitirdim. Buraya geliyorum. Bir. İki. Bu şekilde. Bakın zaten geldi bu. Kendi kendine yer değişti. Böyle devam ediyorum. Ee, bu her iki taraftan da öreceğim. İlk bölümünde beraber olacağız. Şimdi arkadaşlar burayı da tamamladık. İki tarafı da. Bu tarafa düğme ilik yeri açacağım. Buraya da düğme dikeceğim. Şimdi bitirirken bu kısmı beraber yapalım istedim. Şöyle buradan en baştakini veya buradakini fark etmez. Sabit olarak alıyoruz. Şimdi şunu sabit olarak alıyoruz. Devam ediyorum. Örüyorum. Bakın. Bir. Şu şekilde. Bunu örüyorum. Bunu örüyorum. Şöyle. Ama diğer şu altta kalanı örmüyorum. Şöyle çevireyim. Evet. Altta kalanı örmüyorum. Kabarıklık yapmasın diye. Şunu alıyorum. İkinci kez. Bunu örmüyorum. Şöyle. Ve bunu örüyorum. Evet, bu bittikten sonra arkadaşlar bakın böyle döndüm, bir kavis yaptım tamamını. Bunların hepsini geri çeviriyorum. Bir etamin iğnesi yardımıyla hepsini geri çeviriyorum. Şöyle örneğin şuralardan şunu takacağız. Şu şekilde çekiyorum. Bunu da çekeyim. Aynı yerden geçelim. Şu şekilde. Bir tanesini bırakacağım. Düğme dikeceğim çünkü buraya. Gene şuna şuradaki bir ilmeğe evet, şunu da döndürüyorum. Bunu da döndürelim. Eğer siz bunları orada yakarsanız zamanla o düğüm açılır. Mumu gittiği zaman bu açılır ve sökülmeye başlar. O nedenle bu şekilde yapmanızı öneririm. Bunu da geri çevireyim. Evet. Bir tanesini dediğim gibi şu baştakini bırakıyorum. Onu çünkü ilik dikeceğim, düğme dikeceğim ona. Evet, bunu bu şekilde kestikten sonra bakın oldukça az bıraktım orada. Bunu yıkıyorum. Şöyle. Sonra buna düğme dikeceğim. Bunun da düğmemi dikeceğim. Şimdi ilk kısmını önce göstereyim. Evet. Şimdi 6 tane ipimiz var yine. Yine ayırdık bunu sağlı sollu. Şöyle ayırdık. Evet.
dışarıdan geleni böyle sabit tutuyoruz. Evet, attım. Şu. Evet, burada sadece arkadaşlar ilik açarken sabitleri, yani şu yer değiştiriyorduk ya, onları yer değiştirmeyeceğiz. Şu şurada beklesin. Siz daha iyi görün. Şimdi bunu örüyorum. Bu. Bunu da burada beklesin şimdi. Şimdi bunu devam ediyorum. Bunu alıyorum. Bunlar beklesin. Bunu örüyorum. Hep böyle karşılıklı, önce onu sonra diğerini şeklinde örün. Evet, şu anda e, tamam gibi duruyor. Şimdi birleştireceğim ben bunu. Eğer bu düğmeyi dikeceksem böyle, evet, bu düğmeyi dikeceksem tamam gibi duruyor. Evet. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Tamamını öreceğiz, birleştireceğiz. Şöyle yapalım. İlk başta bunları böyle yer değiştiriyoruz. Evet. Bunu alıyorum. Böyle bir. Yine bunu buradan buna örelim. Bu şekilde. Bunu bırakalım. Gelelim bunu örelim. Ve bu üç. Şu şekilde. Böyle ördüm. Bunlar yer değilsin. Şöyle. Evet. Deminki sonuna yaptığımız işi burada da yapalım. Şöyle bunu tutturalım. Evet, şunu alıyorum ve böyle döneceğim. Şimdi şu bir, şöyle bunu öreceğim. Şunu örmeyeceğim. Bu kalsın. Şöyle dönüyorum. Evet. Şimdi bitmiş oldu arkadaşlar bilekliğimiz. Bunları demin yaptığımız gibi içinden arkaya çevireceğim. Evet. Oldukça iyi oldu. Evet. Şimdi onu arkaya çevireceğim. Bakalım bu arada. Evet. Şimdi arkaya çevireceğim arkadaşlar. Bunların hepsini geri çevirdim arkadaşlar. Bu diğer uçta yaptığım gibi. Şimdi keselim. Evet. Aynı gene böyle gördüğünüz gibi oldukça küçük bıraktım. Bunu da yaktık. Evet. Şimdi sıra düğmemizi dikmeye geldi. Bunu şimdi şuradan bir yerden geçeceğiz. Ben bir pense yardımıyla. Bunu dikelim. Böylece tamamlamış olduk bilekliğimizi. Evet. Şu.
Artık sizin kullanacağınız boncuklar sizin zevkinize kalmış. Teknik bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel günlerde kullanın. Abone olmayı unutmayın. Sevgiler.